Biraz salın arkadaşlar kendinizi. Kendinizi de, Allah aşkına. köpeklerinizi de. Bugün esas bu köpeklerin davranış problemleri ve Poodle ve poodle varyasyonlarının ısırmasıyla ilgili de çok çalışıyoruz. bu tamamen pazarlama stratejisidir. O yüzden herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak, farklı fikir ayrılıklarını göstermek. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftanın konusu bizden yine bir süredir istenen poodle'lar olacak. Poodle'lar ve varyasyonları diyelim hatta buna. Artık günümüzde 10 evden neredeyse 8'inde falan poodle'larla karşılaşıyoruz veya bir tane çeşidiyle karşılaşıyoruz. Poodle'ların evet ne kadar zeki olduğunu artık hepimiz biliyoruz ama bütün varyasyonların neredeyse tek bir ortak noktası var. Evet çok tatlılar fakat çoğu evde yanlış yönlendirmeler sonucunda ve genetik yanlış üretim sonucunda hepsinin belli başlı birbirine çok benzer davranış problemleri var. Tabii ki bunu da es geçmeyeceğiz. Başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın ve like etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bekliyoruz. İlk başta çok kısaca birazcık poodle'ların tarihlerine değinelim ki siz de daha iyi evinizde yaşayan bu canlının kökünün nereden geldiğini anlayabilin. Aslında poodle'ların tarihine inmeden önce şunu çok net söyleyebilirim. Çok fazla poodle'la çalışıyoruz ve günümüzde gerçekten popülasyonları aşırı artmış durumda. Ve her çalıştığım poodle sahibine de bu köpeğin aslında bir iş köpeği, yani geçmişte iş köpeği olarak kullanıldığını her zaman ifade ediyoruz. Bunu da artık video olarak çekmeye karar verdik. Herkes tarafından bilinsin diye. Poodle'lar aslında Orta Avrupa'da daha çok Almanya bölgesinde su kuşu avı köpeği olarak geçiyorlar. Zaten poodle da Almanca kökenli bir kelimeden pudel kelimesinden geliyor. Su sıçratma, su sıçratan kelimesi olarak ifade edebiliriz. Bu köpeklerin amacı aslında suya düşen avı suya girip bulup tekrar avcısına geri getirmek. Aslında retrieve ırkları arasında yer alıyorlar. Bu sebepten dolayı da kürk yapısının kıvırcık olması, sık olması sudaki dayanıklılığıyla alakalı diyebiliriz. İlk amaçlarına da değinmişken şuradan da bahsetmek isteriz. Klasik poodle tıraşı dediğimiz o bombeli gördüğünüz görseldeki tıraşlar iş amacıyla ortaya çıkarılan tıraş yapısıdır. Köpek suya girdiğinde tüyleri fazla ağırlaştığı için, köpeğin hızını kestiği için, tüyler çok fazla su tuttuğundan hem köpeğin hafiflemesi hem de soğuk sularda ya da iklim geçişlerinde köpeğin daha rahat hareket edebilmesi, vücut ısısı ve eklem fonksiyonlarını kaybetmemesi açısından işini daha kolay bir şekilde yapabilmesi için ortaya çıkarılmış. Fonksiyonel olan bu tıraş daha sonrasında da kozmetik tıraş haline gelmiştir. Fransa kökenli olarak bilinseler de Fransızların çok fazla moda kültürüyle de eşleştirilen bir görsellikleri olduğu için öyle biliniyorlar. Aslında bu çok da yanlış sayılmaz. Zaten Fransızlar bu köpeği ele almışlar ve ulusal köpekleri haline getirmişler. Kabul edilen 3 tane tipi vardır. Standart poodle, yani bu büyük o tıraşı en çok gördüğümüz poodle'lar. Minyatür poodle'lar ve toy poodle'lar. Sen bunu söylemişken de şu detaya da değinmek istiyorum. Poodle olarak ticareti yapılan köpeklerde 1 numara, 2 numara, 3 numara, 5 numara gibi bir söylenim var. Bu da çok yanlış. Çünkü poodle'da sadece standart olarak 3 tip vardır. 3 tip boy vardır. Burayı da düzeltmiş olalım. 1 numara, 2 numara, 3 numara diye bir poodle boyu yok. Santimi santimine standartlaşmış bir ırktan bahsediyoruz. Bu tamamen pazarlama stratejisidir. O yüzden bunu da doğru bilmekte fayda var. Günümüzde hala neden bu kadar tercih ediliyor poodle'lar? Şimdi birincisi çok zekiler. İkincisi hipoalerjenik oldukları için, etrafta diğer köpekler kadar tüy bırakmadıkları için tabii ki tercih ediliyorlar. Çalışma geçmişlerine baktığımızda o zaman da çok insanla yakın çalıştığı için şu an günümüzde de çok insan odaklı ve sosyal bir köpekten bahsediyoruz. Çocuklar işin içine girdiğinde özellikle pandemiyle beraber evde bakılması çok kolay ve tabii ki boyutlarının küçüldüğünü de göz önünde bulundurduğumuzda ev içerisinde, apartman yaşamında, şehir yaşamında inanılmaz kolay görüldüğü için de tercih edilmeye devam ediyor. Ama sanırım 1 numaralı sebep hipoalerjenik olmaları ve çok az tüy dökmeleri. Yani çok zekaya baktığını düşünmüyorum çoğu kişinin. Çünkü iş vermeden yaşatmaya çalışan çok fazla insan var. Bir de aynı zamanda bu bütün güzel özellikler, aslında bunların hepsi artı özellik gibi görünüyor.
Ve köpeğin bir de sevimliliğini işin içine kattığımız zaman popülerlikte top seviyeye çıkıyor diyebiliriz. Çünkü yavruluk süreci de yetişkinlik süreci de çok sevimli köpekler. Fakat her güzel olanın maalesef bir sonucu da vardır. O yüzden bugün esas bu köpeklerin davranış problemleri ve farkında olmadan köpekleri nasıl bu davranış problemlerine itiyoruz, biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Poodle'larla çok fazla çalıştığımız için köpek sahiplerinden en çok duyduğumuz şikayetler genellikle havlama. Köpeğim hiç susmadan havlıyor. Evde yalnız kalamıyor. Misafir geldiğinde onun peşinde ya da onu sürekli bir talep havlamasında bulunuyor. Ve kendi kendilerini sakinleştiremiyorlar. Stres geliyor akabinde, titreme geliyor, yalanma, gölge kovalama derken aslında bu bütün davranış problemleri bitmeyen bir sıralama halinde geliyor Evet. ve bu çok ciddi bir problem. Aslında köpeğin çok fazla pozitif yanı varken bunlar negatif yanlara doğru evrilmeye başlıyor. Bu şikayetleri almamızın sebebi zaten bu saydığımız davranışların altyapısında oluşturamadığımız düzen var. Evet, Bundan evet aslında bahsediyoruz. yönetilememe veya belli şeyleri geç kalınmayla ortaya çıkıyor. Özellikle işte küçük ırk oldukları için bir sosyalleşmede gecikme oluyor. Üretimde genetik olarak geçen belli şeyler ve bunun dürüst bir şekilde insanlara yansıtılmaması kaynaklı olabiliyor. Çok fazla bir kürk bakımı istediği için tıraşa gitmesi veya makas tıraşı derken fazla hızlı, kontrolsüz sosyalleşme ve elleşmeyle gelen bir vücut hassasiyeti oluşuyor. Bu reaktiviteye, Kesinlikle. hatta ısırmaya, agresyona kadar çok hızlı bir şekilde gidiyor. Yani kaç tane öğrencimiz var? Yani yalnız kalamama bir yana, çok fazla da aslında poodle ve poodle varyasyonlarının ısırmasıyla ilgili de çok çalışıyoruz. İkinci sırada yalnız kalamama geliyor. Yani belki havlama ve yalnız kalamama yarışır bile diyebiliriz. Birlikte bile davranış Evet, o yani o sergileniyor insan diyebiliriz. odaklı olmalarından, o iyi tarafta saydığımız insan odağından da geliyor tabii ki bu yalnız kalamama ve havlama, özellikle talep havlaması dediğimiz şey. Poodle'ların büyük bütün varyasyonlarında neredeyse gördüğümüz davranışlardan bir tanesi. Peki bu gene insan odaklı, işte çocuklarla, ailelerle iyi olmasının bir yanında da gerçekten sosyaller, fakat sosyal ama görgüsüz gibi özetleyebileceğimiz bir köpek. Yani bu sosyal ama görgüsüz ne demek? Evet, çok sosyal ama çok yüksek ve kolay uyarılabilir olmasının da getirdiği bir misafir geldiğinde İnanılmaz bir zıplama görülebilir, yalama, kendini kontrol edemeden titremeler görebiliyoruz. İşte diğer köpeklere çok fazla gene, yani sadece insan olmak zorunda değil, diğer köpeklere karşı da kendinin çok yükseldiğinde kendilerini regüle edememe, çok arkadaş canlısı gibi görünüyor ama aslında bu regülasyon eksikliğinden ve bizim sakinlik öğretmememizden kaynaklı bir şey. Köpeklere sakin olmayı biz öğretiyoruz. Aynı zamanda diğer çok duyduğumuz bir şikayette benimki mamasını yemiyor. Benimki mamasını bitirmiyor. Çünkü Çok iştahsızlık ve seçicilik de aslında ırk özelliklerinden bir tanesi ve bu mamaya karşı olan motivasyonun da bizim öğretmemiz gerekiyor. Aynı zamanda ırk özelliğinin de yanı sıra bu seçicilikten bahsettik ama insanların da sürekli bu köpeklerin bebekmişçesine, hep bir şeyler yemek istiyormuşçasına önünde ya mamasını bırakması ya da farklı çeşit yiyecekler sunması. Zaten hayvana gün içerisinde bunu sunduğunuz zaman tabii ki de orada beklemiş, bayatlamış mamaya ya da sizin masadan vereceğiniz her seferinde o lezzetli yiyeceklere daha fazla meyili olacaktır ve tabii ki de mama seçecektir. Aslında çok basit bir çözüm ve sonuç. Poodle'larda çok fazla kuyruk kovalama davranışı da görüyoruz. Kuyruk kovalama demek zaten genel olarak nörolojik temelli de olabiliyor. Ya da köpeğin kuyruk bölgesinde oluşan bir ağrı ya da travmaya bağlı herhangi bir acıdan da olabiliyor ama genelde stres kaynaklı. Sağlık kısmının haricinde köpekler davranış problemi olarak da bunu bir döngüye çevirmeye başlıyorlar. Obsesyon oluşturmaya başlıyorlar. Bu da demek oluyor ki benim rutinlerimde bir eksiklik var. Evet. Bana biraz yardım etmelisin. Yani bu döngü benim için yetersiz sinyali aslında burada köpek bize sunmuş oluyor. Havlayarak kuyruk kovalıyor, sonra peşimizden ayrılmıyor evin içerisinde. Gözümüzün içine bakarak bir vızıklanma durumu sürekli köpeklerden görüyoruz. Bunların hepsi köpeğin yanlış bakımlarıyla alakalı olan şeyler. Bahsettiğimiz gibi apartman koşullarına uygun gibi görünüyor olsa da en çok havlama şikayeti aldığımız ırklardan bir tanesi. Evet. Bir de tabii bu problemlerin çoğu da aslında küçük ırk olmasından, küçük boyutlarından da kaynaklanıyor. Yani bir öngörülebilir rutin eksikliği, eksik sosyalizasyon veya fazla
Sosyalizasyon da bu arada problemlerden bir tanesi olabiliyor. İşte elleşmek, sempatik diye sürekli kucaklanması, her havladığında ay sussun, ne olur sussun diye kucağa almak gibi gerçekten küçük köpeklerde daha fazla gördüğümüz problemler. Çünkü tutması çok kolay. Bu bütün yapılan hatalar da aslında köpekte kronik stres dediğimiz şeye zaten Evet. sebep oluyor. Ya bunların hepsi bir zincirleme. Köpekte kucağa almak, evde asla yalnız bırakmamak, çok fazla sosyalleştirmek ya da hiç sosyalleştirmemek. Bu arada şuraya da bir parmak basmak gerekiyor. Köpek küçük olduğu için ve ev içerisinde tuvalet ihtiyacını pette çok kolay karşılayabildiği için birçok insan aslında bu köpeklerin tuvalet rutinini de eksik bırakıyor. Ama her Evet. zaman ne diyoruz? Tuvalet demek köpekte aslında bir sosyalizasyona kapı açmak. O 5 dakikalık tuvalet molaları, dışarıda gezintiler demek Koklamaları. köpeğin kesinlikle kendini rahatlatması, sosyal çevreyi check etmesi, kendi Evet. stresini arındırması anlamına geliyor. Bir de bazen de belli davranışları çok şirin görüyor insanlar. İşte vızıklanma başlarda veya gidip ayakları ısırma, ama bunların çoğunun arkasında bir iletişim çabası yatıyor. O iletişim çabası karşılanmadığı zaman da reaktiviteye çok hızlı bir şekilde dönüşebiliyor. Bunların yanı sıra bir de şu dışarıda yürütmeme, eksik yürütme ya da patik giydirme kötü havalarda kısmı var. Evet, Evet. orası da aslında çok kritik. Çünkü bahsettiğimiz köpek, en başına dönecek olursak, zaten kirli sularda ya da direkt olarak su ortamında çalışan, günümüzde ise bu köpekler yağmura değmesin, aman işte üşüyor, ıslanmasın gibi kendi obsesif davranışlarımızı köpeğe yükleyip sanki o bunlar rahatsızmış gibi davranıyoruz. Ya bence fazla titiz insanların köpek almaması gerekiyor. Yani bu bir gerçek. Bu evet. bir gerçek ve benim çok eğitimlerde gördüğüm ve yaşadığım bir şey. Ay oraya değmesin, ay patik giydirelim, ay patilerini silelim. Ya kirlenmek güzeldir. Yani bırakın kirlensinler, bunlar köpek, hayvan. Yani ben çocukken de kirlenirdim ve kirlenince eğlenirdim. Yani Bir de zaten sonucu şuna varmıyor mu? Hipoalerjenik köpek. Evet. Yani bu sanki hijyen ve evinizi Evet. kirletmeyen bir köpek anlamı taşıyormuşçasına titiz insanlar daha çok alıyor anlaşılıyor. sanki. Ve yani köpek istiyorsanız ve çok titizseniz lütfen bu hayalinizden vazgeçin. Bunu böyle demek istemezdim ama çok karşılaşıyorum ve anlamlandıramıyorum yani. Ve biz biraz de salın ya. Biraz salın arkadaşlar kendinizi. kendinizi de Allah aşkına. köpeklerinizi de. İnsanlar aslında köpeklerin boyutlarına göre aynı zamanda egzersiz ve sağlık ya da bakım ihtiyaçlarının da değiştiğini düşünüyorlar. Bir poodle'ın farklı, bir golden'ın farklı olarak algılanabiliyor ama bu çok yanlış bir düşünce. Burayı önce düzeltmek gerekir. Çünkü bir golden ya da bir danua ya da bir kangal ırkının ihtiyaçları nasılsa poodle'ların ya da pomeranian'ların ya da maltese'lerin de ihtiyaçları aynıdır. Sadece dozajları, yer ve zamanları, aynı zamanda sistematik davranışlar farklıdır. O yüzden köpek köpektir diyoruz ve bu bölümü de burada sonlandırıyoruz. Haftaya da biraz daha işte bu bahsettiğimiz poodle varyasyonlarından bahsedeceğiz. Hangilerinin hangi problemleri daha çok yaşadığından ve küçük küçük çözümlerden bahsedeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Lütfen like etmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.